Eğlenmek için saçmalayan gençleri ne utandırdı? Utanmamanın meziyet gibi pazarlandığı günümüzde yaşasaydı, Hüseyin Rahmi Gürpınar bu hikayesini gene böyle mi yazardı acaba? Yazar, büyük bir pişmanlık hikayesinde şuursuzca alaycı gençlerin nasıl olup da merhamet bilincine ulaştıklarını anlatıyor ve bunu her zaman olduğu gibi çok sürükleyici bir dille yapıyor. İşte hikaye. Temmuz ayının pek sıcak bir günündeyiz. Havada hiç rüzgar yok. Her taraf cayır cayır yanıyor. Gökyüzünün o eski güzel lacivert rengi adeta yangın dumanı gibi sarımtırak bir renge dönüşmüş. Böyle bir havada Lodos'a karşı bir bayır düşününüz. Sıcaklığın şiddetinden, kuraklıktan bu bayır parça parça yarılmış. Vakitte öyle sıcağı. İnsan serin bir yerde bulunduğu halde bile şu anlattığımız bayır ve sıcağı zihninde hakkıyla düşünebilse mutlaka sıkıntıdan ter dökmeye başlar. Bu bayırın alt başında bizim belediyenin sokak sulamaya mahsus varilli arabalarına benzer eşek koşulu bir araba ve bu arabanın sahibi bir koca karı düşününüz. Eşeğini tutarak bayır yukarı su çıkarıyor. Koca karı gerek yılların ve bu yoldaki çabasının etkisiyle kupkuru kuruyup bir insandan çok adeta kuru bir ağaca benzemiş. Zavallı eşek sıcaklığın etkisiyle dilini bir karış dışarıya çıkarıp kulaklarını aşağıya düşürmüş. Sözün kısası öyle sıcak bir zamanda bu koca karıyla eşeğin bayır yukarı su çıkarışlarını kim görmüş olsa mutlaka hallerine acır. Koca karı ağır ağır eşeğin başını çekiyor. Hayvanda inat ve huysuzluk göstermeyip yumuşaklıkla sahibine boyun eğiyordu. Koca karı ile eşeğin şu sakin yürüyüşleri insanı hem güldürecek hem de üzecek bir görünümdeydi. Bayır yukarı 14-15 yaşlarında iki Külhan Bey'i de çıkıyordular. Malum ya, Külhan Bey'e adı kazananlar mutlaka bu şöhreti terbiye kıtlıklarından dolayı almışlardır. Bir insanda terbiye kıtça olursa merhamet de az olur. Bu iki Külhan Bey'i koca karı ile su dolu koca fıçılı arabasını çekmek için son kuvvet ve çabasını kullanan eşeğin yokuş yukarıya çıkışlarını görünce bunların hallerine acıyıp arkadan arabaya dayanarak biraz yardım etmek gibi bir insanlık duygusu gösterecekleri yerde şu iki zavallı ile eğlenmek için bir muziplik düşünmeye başlarlar. Zaten muziplik bunların sanatları olduğundan uzun uzadıya düşünmeye yer kalmadan koca karıya oynayacakları oyunu o anda bulurlar. Külhanenin biri yavaş yavaş arabaya yaklaşıp fıçının arkasındaki musluğu açtıktan sonra usulca oradan çekilirler. Zavallı koca karının ihtiyarlıktan kulakları bile işitmediğinden musluğun açıldığını hiç anlamaz. Yine o eski tempoyla yoluna devam eder. Musluktan su şırıl şırıl aka aka bir hayli zaman yolda giderler. Yalnız fıçının gittikçe hafiflemesinden dolayı eşek eski gidişi bozulup daha hızlı yürümeye başlar. Koca karı hayvanın yürüyüşünün artmasından kuşkulanarak ne olduğunu anlamak üzere arkasına dönünce suyun son damlalarının dökülüp gitmekte olduğunu görür. Gördüğü şey yalnız bununla da kalmaz. O iki külhanenin keyiflerinden yerlere yatıp kasıklarını tuta tuta gülmekte olduklarını da görür. O kadar güçlükle yokuşun üst başına vardıktan sonra fıçının musluğu açılıp içinde bir damla su kalmamış olduğunu görmek, hele şu felaketi yapıp da başarılarından dolayı birkaç adım geriden çatlamak derecesinde kahkahalar salıveren o iki insafsızın alaylarına uğramak insana ne kadar ağır gelir. Zavallı koca karı bu felaket üzerine eşeği durdurup aşağıya doğru akıp giden sulara kendi gözyaşlarını da sessizce akıtmaya başlar. Külhan Beylere karşı hiçbir şey söylemeyip yalnız üzgün bir bakışla baktıktan sonra eşeğin başını yine yokuş aşağı çevirir, fıçıyı yeniden doldurmak üzere geri döner. Koca karının bu bakışı iki Külhan Bey'i üzerinde bir yıldırım etkisi gösterir. O anda ikisi de gülmeye son verirler. Zavallı kadının gösterdiği bu sabır ve dayanıklılıktan o kadar mahcup olurlar ki utanma, arlanma ne olduğunu bilmeyen bu iki yaratık utançlarından birbirinin yüzüne bakamaz olurlar. İçlerinden biri der ki, ben bu muzipliği yapacak değildim ya, buna sen sebep oldun. Hayır, buna sebep sensin. Böyle sensin bendimden başlayan konuşma sonunda şiddetli bir kavga olur. İkisi de boğaz boğaza gelirler. Koca karı yeniden fıçıyı doldurup da döndüğü zaman bunların her ikisinin de yüzleri gözleri kan içinde bir yana serilmiş olduklarını görür. Yanındaki küçük maşrapaya fıçıdan taze su doldurup öfkelerinden şiddetlerinden bayılmak derecesine gelmiş bulunan bu iki azgın delikanlının yüzlerini gözlerini yıkar. Akıllarını başlarına getirmeye çalışır. Yaptıkları kötülüğe karşı koca karıdan böyle bir iyilik görmeleri bunları o kadar duygulandırır ki duydukları bu pişmanlık kendileri için
en büyük ceza yerine geçer. Bir bakış utanma duygusunu ve merhameti uyandırmaya yeter mi sizce? İyi insanlar zorbaları pişmanlığa sevk edebilir mi? Benzer videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.